Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda çok güzel tığ işi bebek battaniyesinin anlatımını yapacağım. Bebe yünü kullanıyorum. 3 milimlik bir tığ kullanıyorum. Eliniz sıkıysa 4 veya 4,5 numaralı tığ tercih edebilirsiniz. Modelim 4'ün katlarından artı bir ilmekten oluşuyor. Yani her bir model için 4 tane zincire ihtiyacımız var. En sonunda bir tane zincir sonuna ekliyoruz. Ben kısa bir anlatım yapacağım için 17 tane ilmekle başlıyorum. ...17 tane zincirlerimi çektim arkadaşlar. Başlama zincirlerinizi çok sıkı yapmayın. Çok sıkı yaparsanız sonraki sırada toplama olabilir. Şimdi her bir zincirin içinde bir tane sık iğne yapıyoruz. Sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi gidelim. Sıra sonuna kadar sık iğnelerimi yaptım. Şimdi burada bir zincirimi yapıp örgümü çevirdim. En baştaki yuvadan bir tane sık iğne yapıyorum ve yine bütün yuvalarda birer tane sık iğne yaparak tekrardan sıra sonuna doğru gidelim. Sıra sonuna geldiğim bir zincirimi çekip tekrar örgümü çevirdim ve yine aynı şekilde sık iğnelerimi yaparak tekrardan bu sırayı tamamlayalım. Üçüncü sırayı da sık iğne olarak tamamladım. Toplamda 3 sıra örmüş oldum. Şimdi modelimizin birinci sırasını yapıyoruz. Bir zincirimi çekip örgümü çevirdim. Girişte 2 tane ilmeklerimi yaptım. Şimdi 2 defa doladım. Sıradaki yuvanın bir alt sıra değil, ikinci alt sıraya iniyorum. Burada bir tane üçlü trabzan yaptım. Arkadaki ilmeği atlatıyorum çünkü öndeki ilmek bunun yerine geçiyor. Hemen ikinci ilmekten başlıyorum. 1 2 3 tekrar başına 2 defa doladım. Sıradaki yuvanın alt sıra değil, ikinci alt sırasına iniyorum. Tekrardan burada bir tane üçlü trabzan yaptım. Yine öndeki ilmeği atlatıyorum. Sıradaki ilmekten şöyle 1 2 3 tane sık iğne yaptım. 2 defa başına sardım. Sıradaki yuvanın bir alt değil, 2 alt aşağı iniyorum. Bir tane üçlü trabzan yaptım. Arkadaki ilmeği atlatıyorum. Sıradaki ilmekten 1 2 3 2 defa sardım. Sıradaki ilmeğin bir altı değil, 2 altı iniyorum. Bir tane üçlü trabzan yaptım. En sonunda 2 tane sık iğnemi yaparak sıramı tamamladım. Bu bizim birinci sıramız. Bir tane zincirimi çekip örgümün arkasına geçiyorum. Her bir yuvanın içerisinde bir tane sık iğne yaparak sıra sonuna gelelim. Arka tarafında hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece sık iğnelerimizi yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Modelimiz 4 ilmek üzeri ve sadece 2 sıradan oluşuyor. Bu şekilde 2 sıradan oluşuyor.
Bir zincirimi yaptım, örgümü çevirdim. Birinci sıramızın birebir aynısını tekrar ediyoruz. Girişte 2 tane sık iğnemi yaptım. Başına 2 defa sardım. Arkadaşlar, bu sıra dikkat edelim. Bundan sonraki sıralar model çok kolaylaşıyor. Önümdeki bakın şöyle. Bunun hizasına geldim. 2 tane sık iğnemi yaptım. Sıradaki ilmeğin 1 altı değil 2 altı. Yani bu modelin bulunduğu sıranın hemen modelin altındaki yuvadan aldım. Bir tane üçlü trabzan yaptım. Şuradaki ilmek atlatıyoruz. Hemen ikinci ilmekten 1 2 3 2 defa sardım. Bu modelin devamında modelin alt kısmına geliyor. Sıradaki yuvanın bir değil ikinci sırasında. Yani tam şu modelin dibine denk geliyor. Modeli önceki kurmuş olduğum sıranın aynısına yaptık. Tekrar arkadaki değil bir ilerideki ilmekten 1 2 3 2 defa sardım. Sıradaki yuvadan değil hemen onun altındaki şöyle bakın şu modelin altına denk gelen yuvadan aldım. İkinci sıradan sonra model çok kolaylaşıyor. Çünkü artık yerleri çok net belli oluyor. Bir taneyi atlıyorum. Hemen ikinci sıradan 1 2 3 2 defa sardım. Birinci değil ikinci modelin alt kısmına denk gelen yerden aldım. Bir tane üçlü trabzan yaptım. Son olarak 2 tane sık iğnemi yaptım. Bir zincirimi yaptım. Örgümü çevirdim. Arka kısımda hepsini sık iğne olarak örüyorum. Üçüncü model sırasında model çok kolaylaşıyor. Dediğim gibi model çok belirgin olduğu için alt sırayı takip ederek modelimizi tekrar ediyoruz. Arka kısmında modelin arka yüzünde hiçbir işlem yapmadan bütün ilmeklerimi sık iğne olarak ördüm. Bir zincirimi çektim, örgümü çevirdim. Bakın arkadaşlar, bu sırada model çok kolaylaşıyor demiştim. Yine aynı şekilde her zaman girişte 2 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Model hep aynı sırada olduğu için ilmeklerimizin yerleri kaymıyor. Şimdi bakın buradan değil şu birinci modelin bitişi 2 defa sardım. Birinci modelin bitişi modeli önceki sıranın böyle kaydırıyorum altından modelin bitişiğinden aldım ve üçlü trabzanımı yaptım. Arkadakini atlıyorum, hemen sıradaki yuvadan 1 2 3 2 defa sarıyorum. Birinci sıra modelimizin bitişiğinde bakın şuradan görüyorsunuz. Modeli bu tarafa çekiyoruz. Görünen o yuvadan şöyle aldım. Ve burada üçlü trabzan yaptım. Tekrar aradaki 3 tane ilmeğimi yaptım. 2 defa sardım. Birinci yuvadan bakın birinci modelinin bitiş kısmına, tam şu bitiş kısmına ikinci modelin orta kısmına denk geliyor. Modelin altındaki sık iğneden üçlü trabzan yaptım. Tekrar 3 tane sık iğnemi yaptım. 2 defa sardım. Birinci modelin bitişi şöyle modelin arkasından alıyorum altından. Bir tane üçlü trabzan yaptım. Son olarak 2 tane sık iğnemi yaptım. Bir zincirimi yaparak örgümü çevirdim. Şimdi yine aynı şekilde arka kısmındayım. Hiç bir işlem yapmadan sıra sonuna kadar sık iğne olarak geçiyorum.
Bebek battaniyesini yapıyorsanız eğer 4+4 yani 4'ün katlarından ilmeklerinizi oluşturun. Yaklaşık 1 metre kadar zincirlerinizi çekip modelini üzerine kurabilirsiniz. Bir zincirimi yaptım, örgümü çevirdim. Artık şuradaki delikleri takip ederek modeli çok kolay bir şekilde oluşturabiliriz. Şimdi yine girişte 2 tane sık iğnelerimi yaptım. Bakın modelimiz şurada görünen yuvadan alıyoruz ama bu modelin şöyle önünden alarak yapıyoruz. Şimdi tekrar 2 defa sardım. Şu delikten alacağım ama buradaki modelin şöyle önünden aldım. 1 2 3 sıradaki yuvadan 1 2 3 2 defa sarıyorum. Tekrar şurada görünen delikten ama modelin şu şekilde alarak ön kısmından aldım. Üçlü trabzanımı yaptım. Yine 3 tane sık iğnelerimi yan yana yapıyorum. 2 defa sardım modelin şuradan ama bir önceki modelin ön kısmında böyle modeli kaydırarak modelin altından aldım. Üçlü trabzan yaptım. Sıradaki yuvadan değil, hemen yanındaki yuvadan 1 2 3 tekrar 2 defa sardım. Bir önceki modelin bitiş kısmından ve onun öncekinden şöyle arkasında önünden alarak bir tane üçlü trabzan yaptım. Son olarak 2 tane sık iğnelerimi yaptım. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben büyük bir parçada yapıp geliyorum hemen. Modeli biraz daha büyük bir parçada yaptım. Gerçekten yapılışı çok kolay. İlerlemesi çok hızlı. Örmesi çok zevkli bir model. Arka kısmı bu şekilde. Ön kısmı bu şekilde. Ben 3 numara tığla ördüğüm için model biraz sert olmuş. Videonun başında söylemiştim, bebek battaniyesi için yapıyorsanız eğer bunu 4 veya 4,5 numara aynı iple tercih edebilirsiniz. Videomun sonuna geldim. Umarım sizler için faydalı bir anlatım olmuştur. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın.